Herkese merhaba. Ben bir haftadır falan Arjantin'deyim ve bir haftadır buradaki ucuzluğa şaşırarak her günüm geçiyor. Şimdi bugün de market fiyatları videosunu çekeceğiz. Mali ve Cansu ile beraberiz. En sevdiğimiz video içeriği. Arjantin'de bayılıyoruz buna. Aynen, çünkü çok ucuz. Mücahit'in kanalına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz benim kanalıma. Hoş bulduk, Teşekkür hoş ederiz. bulduk. Sağ Bu olun. arada onların da bir YouTube kanalı var ve Antarktika hayali var. Antarktika'ya gitmek istiyorlar. Kanallarına abone olarak destek olursanız çok sevinirim bu arada. Sağ olunuz. Evet arkadaşlar, abone olun. Antarktika için bir an önce para kazanmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa gidemeyeceğiz. Orada öyle bekleyeceğiz yani. Bekliyoruz şu anda neredeyse. Evet. Ve gelir yok Tamam, bu taraftan, YouTube'a bu taraftan. Bu arada bir karavanla geziyorlardı Güney Amerika'yı. Bayağı da Brezilya'yı 10 ay boyunca mıydı? 7 ay mıydı? 7 ay Brezilya'da 20.000 kilometre Vallahi yol yaptık. Çok da Karavan. güzel videoları var. Biz de Montevideo'da tanıştık zaten onlarla. Sana da karavan nasip oldu ya orada. Aynen. Onların karavanına ben de bindim Montevideo'da. Şimdi bugün market fiyatları videosu çekeceğiz. Bir tane AVM'ye gidiyoruz. Size ilk önce bir ulaşım sisteminden ve yurt dışında nasıl adres buluyoruz ondan bir kısaca bahsedelim hemen. Evet. Şimdi haritalara konumu giriyoruz hemen. Şöyle gösterelim. Şimdi birçok kişi Google'un bu özelliğini bilmiyor. Ben de yurt dışına çıktıktan sonra öğrendim. Şimdi adresi buraya yazdık. Sonra yol tarifi ediyoruz. Sonra şu sekmelerden yürüme, araba falan bu seçenekler arasından şunu seçtiğiniz zaman hangi toplu taşımadan kaç dakikada ve kaç aktarma yaparak gideceğinizi böyle seçenekler halinde size gösteriyor burada. Ayrıca şurada seçenekleri tıkladığınız zaman bakın burada otobüs, tren, demiryolu gibi seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Hatta çoğu zaman taksi fiyatlarını dahi gösterebiliyor burada. Ha, evet bak. Onu ben bile Bakın bilmiyordum şurada mesela taksi olayı. Veya bisiklet, mesela bisiklet demiş. Bisikletle kiralayabilirsin. Ücretsiz olarak Arjantin'de bisiklet alabiliyorsun, sokaklardaki bisikletleri. Bisikletle gitme mesafesini göstermiş. 12 dakikada gidiyorsun ve ücretsiz. Şu an bir Süper. Subte'yle mi gidiyoruz? Süper. Biz şu anda Subte'ye Subte bineceğiz. ile yani metro ile gideceğiz. Aynen. Mesela şurada diyor ki Evet. metro ile diyor bilmem kaç dakika diyordu, 12 dakika mı diyordu? Evet, 11. 11 dakikada metro ile Subte A'yı kullanarak 11 dakikada gidebilirsiniz. Tabii metrodan indikten sonra da 5 dakika yürüyeceksiniz. Burada onu da gösteriyor. Tıklayalım. Şöyle tıklıyoruz. Rotayı çizdi. Bu rotayı takip edecekmişiz. Şöyle kaldırdığınız zaman da burada detaylar yazıyor. Piedras durağında bineceksiniz. Alberto durağında ineceksiniz diye. Aynı zamanda aktarma yapacaksanız onlar da yazıyor Onlar da tabii şu yazıyor. aralarda. Biz aktarma yapmadan direkt gideceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim, aracın kalabalık olup olmadığını, yani hani otobüsle gidiyorsunuz, metro ile gidiyorsunuz, kalabalık olup olmadığını söylüyor ve Yoğunluk durumunu söylüyor. saatlerini gösteriyor, yoğunluk durumunu, her şeyini gösteriyor burada. Yani. Evet. Bu veli nimet gibi bir şey. Biz Google Evet. Maps'i bayağı sık kullanıyoruz. Evet, Hatta ben şunu da de. söyleyelim, ekleyelim. İnternetiniz olmadığında ki yeni bir ülkeye gittiğinizde sim kartı almak hemen kolay olmayabiliyor. Bu durumda hostelinizde ya da otelinizde Wi-Fi'den çevrim dışı harita indirerek aynı özelliklerden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Evet. Yani ben mesela yurt dışına çıkmadan önce bu özelliği bilmiyordum. Yurt dışında öğrendim. Sürekli bunu kullanıyorum. İnanılmaz işime yarıyor. Tabii her şehrin kendi toplu taşıma uygulamaları oluyor. Aynı İstanbul'daki gibi ama gittiğinizde o şehrin toplu taşıma uygulaması nedir bunu bilmiyorsunuz. Hatta bazen Google haritalar o şehrin toplu taşıma uygulamasından çok daha kullanışlı olabiliyor. Şimdi karşıya geçeceğiz şuradan. Bu arada bu da Sube kart. Arjantin'de Buenos Aires'te toplu taşıma kartı. Diğer birçok Arjantin'in şehrinde de bu kart kullanılıyor diye biliyorum. Ama emin değilim, şimdi yalan bilgi vermeyeyim. Arkadaşlarımdan duymuştum. Bu arada Arjantin dünyanın en ucuz toplu taşıma sistemlerinden birine sahip olabilir. Çok güzel bir metro sistemi var ve şu anda 70 peso mu? Kaç pesoydu? 65 ya da 70 olmuş. 65-70 peso. 10 sent bile etmiyor dolar hesabından. Yani Türk TL. lirasıyla 3 lira falan. Yani Aynı zamanda inanılmaz. şöyle bir bilgi vereyim. Mesela bu kartlarınızın eksi bakiye düşme olayı var. Yani paranız bitti. Paranız bittiği zaman her şey bitmiyor. Bakiyeniz eksiye de düşebiliyor. Yarı Evet. bırakmıyor sizi. Aynen. Otobüsler Otobüsler daha da ucuz bu arada. Belki de 50 peso falandır yani şu anda. Hatta bazen ben mesela trenle yolculuk yapıyordum. Bir tane önceki geldiğimde
Couchsurfing evinde kalıyordum. Buenos Aires merkezin bir yarım saat falan dışında yaşıyordu evinde kaldığım kişi. Tren böyle akşam belli saatlerden sonra ücretsiz falan oluyordu yani. Böyle bazı toplu taşıma araçları günün belli saatlerinde ücretsiz de olabiliyor. Şimdi bir AVM'ye gidiyoruz. Orada böyle market, teknoloji ve giyim fiyatlarını inceleyeceğiz beraber. Ay çok heyecanlı. Çıkmadım ben. Uzun zamandır AVM. En son Porto Alegre'de AVM'ye gitmiştik. Brezilya'da. Hatta bir sinemaya gitmiştik orada. İlk sinemamızı yaptık. Yurt dışında. Peki anlayabildiniz mi izlediğinizi? İngilizceydi. Ha, İngilizce. Galaxy'nin koruyucularını evrensel bir film olarak. Ben bir kere şeydeyken, Montevideo'dayken karnaval esnasında bir tane tiyatro oyununa gitmiştim. Bizdeki Hacivat Karagöz gibi böyle eleştiri tarzında. Özellikle politik olayları falan eleştiriyordu ama ben hiçbir şey anlamamıştım tabii. Eğlenceli görünüyordu. Herkes çok gülüyordu ama. Bazen iyi olabiliyor ya. Evet, Burada da evet. mesela tiyatrolarda inanılmaz kuyruk oluyor. Bir gitsek mi diye düşünüyoruz. İspanyolcamız çok iyi değil. Ama muhtemelen beden dilinden, o atmosferden konsepti anlayacağımızı düşünüyorum. Evet, evet. Evet, Türkiye'ye geldik. Hadi bakalım. Metroya geldik. Şimdi bakalım kaç basacak. Bakalım. Tarife 74 diyor. Ha, 74 peso çekti. Tamam. Nereye gidersen git, kaç lira gidersen git 74. Hadi bakalım. Aktarma da yapalım. Böyle geçtik. Geldi hemen. He, bu arada metronun altında içeride yani şu turnikelerden çıkmadığını sürece istediğin kadar aktarma yapabiliyorsun değil mi? Süper. Buna mı bineceğiz şimdi? Ha, ters yönden mi bindik? Yo, aslında doğru yoldan gittik ama. Az önce dünya birkaç saniyeliğine güzelleşti. Biz yanlışlıkla şu karşıya inmişiz. Tren de diğer tarafa gidiyordu ama bizim bu tarafa gitmemiz lazımdı. Sonra buraya geldik, şuradaki görevliyle konuştuk, dedik ki ya biz karşıya yanlış bastık, acaba buradan geçebilir miyiz falan diye. Tabii dedi, ne demek, nereye gideceksiniz falan dedi, anlattık, sonra adam bizi ücretsiz geçirdi. Harika. Şimdi böyle bindik metroya, gidiyoruz. Vallahi görüyorsun değil mi Arjantin'den? Her zaman Aynen, kıymetli aynen. insanlar. İyiler, ben çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. AVM'ye geldik. Şöyle bir bina, tek katlı binaymış. Buraya gireceğiz şimdi. Aynen, eski bir bina. Koto bak, Brezilya'da ve Uruguay'da da var Koto. Koto. Market mi bu? He, tamam. Hola, buenas. Şöyle bir şey var. Arjantin'de zaten o bildiğimiz büyük AVM'lerden ya da büyük alışveriş merkezlerinden falan yok. Çünkü niye? Burada insanlar halk birbirini çok fazla destekliyor. Genelde hep böyle butik manavlar ya da şunlar falan şehir merkezinde de olsa her yerde var. Küçük Evet, bakkallar. feriyalar da çok şey burada. Feriyalar çok önemli. Yani AVM'ye çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bir de bizde mesela Türkiye'de AVM'ler sosyalleşme alanı. Evet, Yani evet. Toplanma alanı. Evet, evet. Burada öyle bir şey yok. Buradaki insanların Parklarda, sosyalleşmek için bahçelerde. AVM'ye gelmesi Evet. gerekir. Tiyatroya gidiyorlar, parka, bahçeye falan gidiyorlar. Ya bir de Türkiye'deki AVM algısıyla yurt dışındaki AVM algısı çok farklı. Bir de biz mesela pazar günleri AVM'ler falan, marketler, her yer dolar taşar, kafeler. Buralarda pazar günleri AVM'ler kapalı mesela. Sosyalleşme alanı abi. Sinema da çok az var mesela. Tiyatro çok fazla var. Markete mi giriyoruz şimdi? Aynen, markete girelim. Şimdi benim sırt çantasını böyle poşetin içerisine koydular. Böyle bir şey bağladılar ya, kağıt bağladılar. Üzerinde bir yazı var. Zımbaladılar bunu açamayayım diye. Neden? Hırsızlığa karşı önlem. Cep yapmayın diye. Aynen. Güney Amerika'da market hırsızlıkları çok yaygın olduğu için böyle önlemler alıyorlar. Ne olur. Kaç para? 393 peso lan. Kaç? 93 peso. 30 sent. Yo, tam öyle bir şey yapıyor, evet. Gerçi ben dolar cinsinden yazarım. Biz şu an sadece peso cinsinden fiyatları söyleyelim. Yazsak da değişiyor ya her saniye ya. Evet, evet. Çıkana kadar kur Ben değişiyor. bugünkü dolar cinsinden yazayım. Evet, editlerken. Mesela abi. Kadınların en çok merak ettikleri şeyler. 2804 peso. 1500'e var. Mali- 1900 pesoya uzman. var. 2000 pesoya var. Bak burada çok daha uygun fiyatları da var. 952 pesoya da var. Garnier bir de yani. 952 peso 1.21.30 dolar falan. Yani 1 dolar diye var işte. Değişiyor. Aynen. Kendi markaları nasıl acaba? Bunlar değil çünkü kendi markaları.
Bu arada şimdi resmi kurdan araştırdığınız zaman bunlar 2 dolar 3 dolar falan çıkacaktır. Arjantin'de 2 tane döviz kuru var. Birincisi Blue Dollar yani kara borsa kuru. İkincisi devlet kuru. Ülkede tamamen her şey kara borsa kuruna göre ilerliyor ama devlet inatla ayrı bir resmi kur yayınlıyor. Şimdi bankalardan falan işlem yaparken resmi kura göre işlem yapıyorsunuz ama herkes parasını kara borsada bozduruyor ve ona göre alışveriş yapıyor. Biz de fiyatları ona göre söylüyoruz. Blue Dollar kurunu internete Blue Dollar Hoy yazarak öğrenebiliyorsunuz bu arada. Ne taraftan başlayalım önce? Şarapları görmüşken Böyle. güzel bir şarap bu anlamında. Bu da ortalama 2 dolara geliyor diyelim. 1336 peso. Yani 2 2 dolar. dolardan az. Evet evet. Yani 50-60 lira falan TL'den. Aynen. Şöyle, Şöyle rastgele yürüyelim biz. şeyi de söyleyeyim o zaman. Biz alışveriş yapacağız şimdi biraz. Tamam. Çünkü kaldığımız hostelde, bu arada üçümüz de Buenos Aires'in en güzel yerinde hostelde gönüllü olarak çalışıyoruz. İnanılmaz bir yerde kalıyoruz. Arjantinlilerin rüyasını yaşıyoruz resmen. Zaten Aynen. öyle bir yer bulduk ki hemen Mücahit'i de çağırdık. Kanka gel dedik burası çok güzel diye onu da aldırdık. Şimdi Çok da Mücahit güzel de oldu. Bugün hatta hostelin sahibi Lucy ile sabah konuşuyordum. Şey dedi ya Mücahit ne kadar iyi bir insan ya diyorum. Valla ciddi söylüyorum bu arada. Böyle bir şey söyledi bana. Hem çok iyi. Biz de onunla Uruguay'da tanışmıştık falan. Anlattım hikayemizi biraz ona da. Şimdi yarın hostelde Türk gecesi yapacağız ya. Türk gecesi dediğim işte biraz böyle bizim gün işi vardır ya, annelerimiz günde yemek poğaça yaparlar, işte mercimek köftesi falan. Böyle şeyleri tanıtalım dedik gönüllü arkadaşlarımızla. Onun için manav reyonuna gidebiliriz. Bu arada biz şu anda yani mesela İstanbul için mesela İstiklal Caddesi'ni düşün ya da Eminönü'nü düşünün mesela. Her İstanbul'da yaşayan insanın orada yaşamak hayaldir değil mi? O İstiklal Caddesi'ndeki o eski binalar var ya, böyle herkesin hayalidir oralarda yaşamak. Biz öyle bir binada kalıyoruz. Çok merkezi bir yerde, çok güzel bir binada kalıyoruz. Terasta böyle çok güzel bir terasımız var. Orada bir bar var böyle. Mükemmel bir yer gerçekten. Ve burada tamamen ücretsiz kalıyoruz. Kuruş para ödemiyoruz yani. Ve nasıl Bunun da- çalışıyoruz? Bunun da nasıl olduğunu, nasıl burada ücretsiz kalabiliyoruz, bunu Cansu ile Mali Anlattı kanalında. Workaway diye bir video var kanallarında. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz o videoyu da. Thank you. Bu arada Miller fiyatlarını da göstermek istiyorum ben. Yani Miller'ın tanesi, bak şişe Miller'ın tanesi 346 peso. Yani 40 sent falan, 40-50 sent. Ben hala fiyatları Uruguay'la kıyaslıyorum. Uruguay o kadar pahalıydı ki en pahalı ülkeden en ucuzuna geçince bende büyük bir şok oldu yani. Mücahit her böyle alışverişten geldiği zaman oğlum çok ucuz lan, 10 dolara bunları aldım diyor. Salonları gösterelim mesela. 660'a var, 656'ya var, 560'a bile var. 70-80 sent falan ediyor bu. 659'a var. Ve dana Evet. salamlar bunlar. 718, 748. Hep böyle fiyatlar. Sosisler var mesela 200 gramı 255. Ondan sonra şurada peynirlere bakalım. Mozzarella peyniri. Kaçmış? 900 peso falan. 200 gramı 900 peso ama şunu unutmayın, peynir genel itibariyle pahalı. Güney Amerika'nın her ülkesinde yerinde pahalı. pahalı. Bizim Burası ülkemizde iyi, bir tık peynir yiyoruz ucuz ya. olduğunu söyleyebiliriz. Brezilya'da peynire hasret kaldık. Evet. Pahalı. Mesela şunlar 180 pesoymuş. Oğlum çok ucuzmuş lan, bir tane alalım ya. Ya Harbi bir he. tuhaflık var ama biliyor musun? Bu domuz eti olabilir Bu ama. 66 gram. Serdo. Ha, Yok, 210 poşo, gram. tavuk. Poşo, tavuk. Tavuk. Tavuktan 180 peso. Var mıydı bizim Bak salonumuz? pastırma var. Şunlara bakalım. 1 dolar. Mesela 234 gramlık peynir 914 pesoymuş. Kaşar peyniri gibi. Şöyle şunlara bakalım. İtalyan mantısı. 500 gramlık mantı fiyat. 655 peso mesela 500 gramı. Şöyle şunlardan böyle börek gibi bir şey yapıyorlar. En altına ve en üstüne bu hamurdan atıyorlar. Arasına da bir sürü malzemeyle dolduruyorlar. Bazen et oluyor, bazen böyle yumurtayla ıspanak falan oluyor, böyle çeşit çeşit var. Hamone queso dedikleri bir şey var. O da jambonla peynir koyuyorlar arasına. Böyle marketlerde falan çok görürsünüz onları veya böyle fırınlarda çok görürsünüz. Güney Amerika'da çok yaygın. Mesela bunun paketi kaç paraymış? 414 kanka. 414 peso. Bak bugün yaptığımız şey vardı ya, paçanga Paçanga böreği böreği. gibi. 12'de. Evet. Bu da onun küçüğü. Biz bunu işte içine kaşar, salam falan koyup kızarttık dün. Paçanga Şu anda böreği. bu 200 peso. Yani bu hamur böyle börek gibi bir şey yapmanız Evet. için paçanga olabilir veya şey gibi düşünün. Eskişehir'deki gibi.
şey var ya içli çiğ köfte. Yok, Çiğ börek. Çiğ börek. Evet, evet, Ona çiğ börek benzer gibi. böyle empanada dedikleri bir şey yapıyorlar burada. Hayır, Onun olmaz. hamuru bu da 300 grammış. Dün 12 mesela adresi bundan 200 aldık. peso. 200 Salam aldık. Pardon. Sucuk buranın sucuğundan aldık. Kaşar. Bir de kaşar aldık. Dünkü bizim $1,5 öğlen yemeğini üçümüz hallettik. 1,5 dolara 3 kişi öğlen yemeği hallettik. Ve çok güzeldi. Tamam, soğan kaşar almıyoruz şu an. Geçiyorum. Şurada fiyatları da göstereyim. Peynir canavarı. 2449. Bu İtalyan peyniri, fromaggi. Zaten bunlar ithal gelen peynirler. O yüzden fiyatları biraz yüksek. Ama söyleyelim mesela neymiş? 150 gramı 2450 peso. Queso gran piso zanetti. Orada böyle gösteriyoruz ama ben eminim Türkiye'de de bu fiyatın 5 katı falan Tabii, yani. pahalıdır. Bu Çok daha pahalı yani olabilir. Dokununca ben anladım bu iyi bir Aynen, peynir o yani. dokununca anladım. Taş gibi de. Yani keçi peyniri tadında. Hani daha bir tık daha kalite peynirler. 825 peso. Evet. Ha, pardon. Kaç dolar yapıyor? 100 gramı 825 peso. 3,5 dolar falan yapıyor. Bugünkü TL kurundan da bilmiyorum ne kadar. Bu 300 gram mesela 302 gram 2500 peso falan hemen. Aynen. İyi mi? İyi mi? Et reyonuna bakalım. İyi mi? Harika lan. Allah. Süt. Şunlar mesela bunlar ayvadan. Bunun neden yapıldığını bilmiyorum da şunlar galiba ayvadan böyle. Burada çok tüketilen bir şey bu. Kahvaltıda falan tüketiyorlar. Marmelat genelde. gibi bir şey mi? İlk kez görüyorum. Onun gibi bir şey evet. Ha, Brezilya'da da var ya işte Benziyor. festival. Evet. Şimdi bu cahiller bilmiyor ama ben size bunu tarif edeyim. Şu mesela. Sinop'ta Karadeniz, Kuzey Karadeniz'de şöyle bir şey yaparlar. Orta Karadeniz'de pardon. Don pekmezi denir böyle. Armut ve elma böyle kalaslarla sıkıştırılarak yapıp. Bu şeyde don pekmezinin Reçelin aynısı. sıkıştırılmış katı Don hali gibi. pekmez de katı pekmez. 828 peso. Gayet iyi Cahil. ve kocaman. Sütlere gelelim. Süt en çok merak edilen şey fiyat olarak. Şunları anlatalım mı bak? Tabii. Şimdi şu peynirler var mesela. Bu kaç grammış? 262 gram bu. 995 peso. 100 gramı 379 peso. Bu peynirleri şey yapıyorlar. Asado çok şey ya burada. Önemli bir kültür ya yani mangal yani. Asado pişerken bir yandan bu peynirleri dilimliyorlar. Böyle bir de bu jambon dedikleri böyle salam gibi bir şey var. Hı. Onu da dilimliyorlar. Ekmeğin arasına bununla onu yan yana koyup ekmeğin arasına sıkıştırıp atıştırıyorlar. Evet, kanepe. Mangal hazırlanana Çok kadar. Acıktım lan. Blue peynir, mavi peynir mesela, küflü peynir yani abi. Roquefort peyniri. Aynen, Roquefort Cahilim. peyniri. 100 gramı 500 peso. Blue cheese işte ya. Roquefort. Bak ben şimdi de çarptım. Bak kola var burada. Kaç? 1 litresi 342 pesoymuş. Bunlar 2,5 litre mi? 2,25 litre 770 peso. Süt alacağız, süt alacağız. Bu arada bence kamera çekmek yasaktır burada ama biz hala bir şey demediler, hadi bakalım. Çaktırma, çağırma. 553 pesoymuş bunlar. 605 peso. Onlar 400 onlar çünkü farklı bir süt türü yani. 414 pesoya da var mesela. Bu arada Güney Amerika'da yani Uruguay'da en azından, burada nasıl bilmiyorum da Uruguay'da mesela poşetlerde satıyorlardı sütleri. Onları da mesela birazını kullandıktan sonra kalanını kullanmak için bir sürahinin içine koyup dolapta öyle muhafaza ediyorlardı. Burada galiba yok, emin değilim ama. Var kanka. Var mı? Bunlardan da var. 418 peso. Aldık bir tane. 1 litrelik. Hatunum nerede? Hatunum peynir Ya. almış. Peynir canavarı geliyor. Dayanamadım Ya peynir. millet ülkeye gittiği zaman başını sokacak bir yer arar, bizimkisi peynir arıyor ya. Böyle bir şey yok. Şu etlere bakalım mı? Şurada et var galiba. Tabii canım, et. Bir saniye. Reyona geldik. Aynen. Arjantin dedim mi et yani. En lezzetli ve en ucuz eti. Burada et çeşitleri sınırlı sanki ya. Bak mesela en ucuzu asado etiymiş mesela. Bu 2589 peso kilosu. 3400'e var, 3750'ye var. 2880, 3200. Böyle fiyatlar böyle. Hadi yapalım. Profesyonel makine. Nasıl YouTuber? Evet. Başaramadık. Az önce biz markette çekim yaparken güvenlik görevlisi geldi ve içeride çekim yapamayacağımızı söyledi. Şimdi şöyle bir mağazanın önündeyiz.
Bakalım buradan bir izin isteyeceğim ben. İyi çekim dayandık yapmak ama için. içeride ya bence. Güzel Evet. çektik Bayağı ya. çektik. Bayağı iyi dayandık. Ama videonun sonuna doğru başka bir markette devam edeceğiz. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien, ¿podemos filmar adentro para YouTube? No, acá dentro del local no se puede filmar. Ah, bueno. Mil disculpas. Bueno, muchas gracias. Çekemiyormuşuz yine. Şimdi şöyle vitrinden çekelim. Bu indirim varmış. Mesela 26.290 pesoymuş şu ayakkabı mesela. Şu an 23.900 peso. $30 yani kramponlar. Kappa krampon. Evet. Şunlar 20.000 pesoymuş. 20.600 peso. 23.900 peso. 19.600 peso. Şurada futbol topu var. 21.400 peso. Şurada çocuk ayakkabıları var. 22.400. Bir tane 13.500'e var şurada. 14.500'e var. Filanın ayakkabıları var. Filanın ayakkabılar var. 21.900 peso. 20.300 pesoya var şurada. 20.000 ile 25.000 arasında ki fila Türkiye'de çok pahalı diye biliyorum ben. Evet. 24.800 var. 21.900 var. Bak şu yukarıdaki 21.900'lük var ya. Mesela Evet. Türkiye'de fiyatı çok pahalı. Bayağı güzel bir ayakkabıya benziyor. Arjantin'de tekstil ürünlerin fiyatları çok pahalı diyorlar Arjantinliler. Tabii ki de onlar için biraz bu miktarlar pahalı. Şöyle bir şey var. Bu yüzden Arjantinliler genelde feria dedikleri, hatta Buenos Aires'te dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi kuruluyor. İkinci el pazarı var. Herkes gidip oradan alışveriş yapıyor. Bu ikinci el pazarlarında da inanılmaz güzel şeyleri çok uygun fiyata da bulabilirsiniz. Ki gideceğiz oraya da galiba. Evet değil mi evet, efendim? oraya da Aynen. gideceğiz. San Telmo'da gideceğiz. Burada bir şey gördüm ve Küpeler var 260 peso. Bunlar piercing. Oha çok ucuzmuş. 420 peso, 320 peso, 1350 pesoya var. 420, 850. ben sana demiştim. Cansu bana kızdı, içeriden mercimek falan aldırdım. Mercimeğin Evet, çok fiyatı pahalıydı. 200 peso fazla çıktı diye. Bana kızdı eşim. Şu anda sinirli. Şu anda çok Çünkü sinirliyim. zarara soktu bizi bütçemizi. Zarar soktum. Poğaça kokusu gibi bir şey geliyor. Benim karnım acıktı Evet, ya. Bir evet. empanada falan gömsek mi ya? Gömelim. Gömelim bir şeyler. Gömelim. Empanada gömelim. Gidince pişireceğim. Yeni Hep gidince tasarruf pişiriyoruz, kadın. hep Gidince pişirecek yemek. Dayanın, çok güzel. gidince Dünyada bir pişireceğim. tane vardı. Ben onu aldım. Ama yani hani yeter ama yani. Ama aşkım gezginiz, tasarruf yapmayalım mı Mücahit? Ya tamam Yapalım. midem Harbi sırtıma parmağım yapıştı sanıyor. aşkım ya. Bir Midem empanadadan bir şey olmaz ya. Kanka midem diğer organlarımı yedi bu. Ya Böyle bir bırak şey şimdi ya. Bulduk kameramı. 3 empanada bir kola kampanyası var ya, onu alalım, empanadaları birer tane yeriz, kolayı da döneriz. Bana okey. Ya arkadaşlar ıslak 60 Tamam, kilo tamam. geliyorum zaten. Yemin ediyorum. Onunla da şey yapıyorsunuz ya. Yok yok, bunlar hepsi şaka, ciddiye almayın. Ciddiye alın. Bak açın bak gör bak. Kurudu adam. Damarları görünüyor. Bol bol giyiniyorum yani. Çuval Benim gibi sana giyiniyorum. yaptığım yemeği sen kendi başına yapaman da yiyemen de. Bok yapamam diyor. Nereye yapamam? Sen ne istiyorsun? Kanka ben yemek yapmayı anamın evinde öğrendim. Benim Trabzon'da annem var. Evet ama bir hafta kardeşim Türkiye'ye yok. gittim seni bırakıp bu 2 senelik dünya turumuzda. Bana mesaj atıyordu. Sen gelmezsen yemek yemiyorum, hiçbir şey pişirmiyorum. özledim kız ondan diyor böyle. Yoksa dışarıdan yemek söyledim ben o bir hafta boyunca. Yok, Özlemişim gelmiştin, dışarıdan. zayıflamıştın, kusura bakma aşkım. Zayıflamıştım. Kendine bakmıyorsun ben Aşkım olmasam. bu sezon eşek gibi hayvan gibi çalışmıştık. Yani ne Hep bekliyorsun? bahane. Bu arada şu Mostaza M olarak gördüğünüz Arjantin'in Burger King'i, McDonald's'ı falan. Bayağı da iyi bu arada. Bayağı da iyi, bayağı da ucuz ve fazla veriyor. Bak şöyle bir tane mesela double cheeseburger menü, Junior. Junior dediği Big 2 King. dolar. Kanka Big King'le aynı biliyor musun? Ha. Big King'le aynı. 1550, 2 dolar işte. Sadece Şey patatesi daha küçük. Patates ve kola var. 2 dolar. Burger gitsen işte Big King 3500, 4000 lira öyle. Bayağı Buraya gireceğiz değil mi, Carrefour? Dur şimdi kapatayım ben. Evet, şimdi başka bir markette et reyonundayız. market videosu çekmek kadar da zor bir şey yok bu arada yani. Çünkü Evet. herkes böyle bir çıkın falan diyorlar. Neyse ben hemen direkt göstereyim abi. Bakın tavuk fileto tamam. Kilosu 1 kilosu 1429 peso. Yani 2 dolar kilosu tavuğun. Şu mesela fileto 2715 peso.
Carrefour'da fiyatlar daha çok değişti. Churrasco. Kilosu 2880. Yok kaç? Ha kilosu 2880 evet. Daha ucuz olanı var. Direkt fileto. Bu da beef değil mi? Çikolata. Yani beef. Costillas. Kilosu Çok 2185 peso. severim. Çok da seviyorum Costillas'ı. Bunu 4 saat fırında bir pişiriyorsun. Mis gibi oluyor. Böyle pamuk gibi ayrı böyle. Yine burada dana eti nalga diyor. Dana kilosu ne kadar? 4479. Bu sotelik yemeklik kuşbaşılık. Birazcık daha pahalı. Yürek var. Yüreğin kilosu 720. Sakatatların fiyatları o kadar çıldırırsın ya. Çok da severim sakatat. Bak şu etleri çekelim. Kilosu 4079 peso. Dün de mesela 3 kişi pilav, et bir de salata yaptık. Bu toplamda bize ne kadara geldi? 8 dolara geldi abi 3 kişi. Etli, salatalı falan yemek yedik. Bak galiba nohutlar falan var. Tamam 500 gramı 644. Arjantin'de yeşil mercimek, kırmızı mercimek, ince bulgur falan bulabilirsiniz. Çok da pahalı değiller burada. Evet, bulgur ilk kez Latin Amerika'dan İlk defa gördüm. ince kısırlık bulgur. Alkol fiyatları vodka 2400. Yani 70 Kaçlık bu 70'lik? Smirnoff var 70'lik bak Smirnoff. 70'lik 2340 peso. 2344 bir de meyvelisi falan karpuzları falan bunları. Yani abi şuraya bak Carparana yani hani fiyata bak 1465 çıldırırsın yani ya. Her şey. Denzano bak 1124 70'lik. Bu şişeler depozitolu şişeler. Bu arada size bir bilgi daha vereyim. Arjantin'de depozitolu şişeler ve şarap şişelerin böyle büyük marketlere gelip depozitoları geri verdiğinizde size fiş veriyorlar. O fişte tekrardan alkol alışverişi yapabilirsiniz, indirim alıyorsunuz. Cam şişeler. 491 peso 1 litrelik bira. 1 litre Amstel bir de yani. Amstel var. Hollanda birası. Oha yarım dolar falan. Kaç litreydi? Schneider diyor 1 litre 436 peso. Oha çok iyi. Ya şunlar bak şunları biz 2 dolara içiyorduk şeyde ya Uruguay'da. Burada 1 litreliği yarım dolar. Burada 30 sent Şaka gibi. dövüyorlar kardeşim. Bu arada şarjımız azalıyor. Tamam. Ben de Biraz biraz hızlı. benimkinden de çekeriz. Aa süper. Tamam. Şimdi bir AVM'ye geldik. Şurada kanka. Şöyle burada bir giyim mağazasına gireceğiz. Bir de teknoloji mağazasına girip oradaki fiyatları kontrol edeceğiz. Şimdi girelim mi? Şu anda bir mağazaya geldik. Böyle çok da şık olmayan bir mağaza. Ama AVM'nin içindeki mağazaların hepsi böyle lüks mağazalar. Şu gördüğümüz palto diyeyim. Üzerindeki yazan fiyatlar 55.000 peso. Şöyle bir kazak var. Bu 11.000 peso. Bunun fiyatı da 21.000. Şurada yarım bir deri ceket var. Tamam. Bunun fiyatı da 16.900 peso. 16.900. İmitasyon. Tamam. Elbiseler. Elbiseler dışarıya çıkmadık. 24.000. 24.000 mi? Şu elbise 24.000. 10.000 peso. Şu. Pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Tişörtler Bak şu pantolon 10.000 peso yine. 17.000 kanka. Sen erkek ürünlerine 17 bak ki en azından insanların dikkatini çekmesin. Yani Mall Center diye geldik bu arada. Mall değil hani AVM'ye cuk çıktı. Bizim İzmit Körfezi'nde bile bundan daha büyük AVM var ya. Hani Belse Plaza bundan daha büyük abi. Küçük ama bayağı şey, elit bir yer. Güzel yani. Kimse gelmediği için herhalde. Aynen. Ama bütün mağazalar çok küçük yani böyle bizdeki gibi öyle kocaman işte şey falan yok. H&M, işte ne bileyim LC, Kiki, Defacto falan öyle koca mağazalar yok. Küçücük hepsi. Ya biz bir de karnımızı doyururuz diyorduk AVM'de. Tabii Evet, evet. Kafası. Tamam. Aa bak işte şurası en üst kat. Yemek yiyecek. Yemek yiyecek hiçbir yer yok. Fazla var. Bir tane Mostaza var evet. Teknoloji mağazası arıyoruz şu anda. Çıkmadı. Bulamadık. En iyi teknoloji elektronikçiler neredeymiş biliyor musun? Bizim o yüksek lisans yapan arkadaşın dediğine göre Florida Caddesi'nde. Cadde boyu elektronikçiler çok meşhur. Aradığınız her şey orada bulabilirsiniz. Ya işte böyle Olmadı da bizdeki Florida böyle yaparız. Teknosa mağazası gibi bir yer bulmamız lazım Evet. ki insanların kıyaslama şansı olsun. Ama yok abi. Burayı da denedik, burada da denedik. Ya Mostaza 1500 tane.
almayabiliriz. Dayanabilirsen 4 lira kadar. Söyle. Arkadaşlar yiyelim yemeyelim. Açız şu an. Yemeyelim yani. Yemeyelim ya. Sen ne Yazık diyorsun? o paraya bir sürü Sen şey bir alırız. atıştırdın ama ne diyorsun? Ben dayanırım ama siz bu günaha girecekseniz ben de eşlik ederim. Günah gireceksek de Mostaza'da girmeyelim. Mostaz'a da girmeyelim. Nerede girelim güne? 4,5 tutacak. 4'e hayvan gibi pizza yeriz. 2 kilo et alırız lan. Harbi. Evet 4'e 2 kilo et Ne alırız. 2 kilo? Aynen 2 kilo et alınıyor harbiden. 4'e ha. 2 kilo et alırız. İşte böyle ikilemde kalıyorsunuz. Tam Türk mantığı. Yani yemeğe çıkalım bir gün dışarı ama şöyle adam gibi güzel eğleneceğimiz, oturacağımız yere verelim o parayı ya. Tamam hadi. Hani böyle sağda solda AVM köşelerinde ezmeyelim. Teknoloji mağazası yok. Teknoloji mağazası yok. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Teknoloji mağazaları genelde AVM'nin en alt katında olur. Bir en alt kata inelim mi? İnelim mi? Tamam hadi inelim. Zaten 2 adımda bitiyor. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz. Evet, en büyük malı. Ya En büyük sevinelim mi, üzülelim Sevinelim mi, Sevinelim. üzülelim mi? Sevinelim ya. Böyle devasa bizim ne o mesela Optimus mu ne falan böyle acayip MR'lar Evet, falan var ya evet. bizde böyle Sadece mallar. İstanbul'da 250-300 tane AVM var şu anda. İnanılmaz bir Yani. AVM çılgınlığı var. Ve ben Cevahir falan mesela değil mi işte Forum İstanbul falan. İnanın hiç hayatımda keyif almadım ya oralara gitmekten. Ben de. Nasıl sosyalleşilir orada onu da bilmiyorum. Ben sıkılıyorum ya bir süre sonra. Biz Yıldız Parkı'na falan işte Sahil, korulara gidelim. İzmit'te Aynen. Seka Park değil mi kanka? O da sahilde oturalım. İn Seka Park abi, mis. Tabii ya. Ne yapacaksın AVM'de? O yine orada bir yak mangalını, o semaverini, iç çayını falan. Yayıl çimlere. Oh mis. Allah seni kahretsin. Valla AVM'ye gezdik. AVM'de teknoloji mağazası yok maalesef. Marketi ve şeyi çekmiş olduk böylece. Giyim mağazalarını çekmiş pahalı olduk. olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Bu arada. Yani hani Arjantin dediğimiz zaman her şey çok ucuz falan filan değil abi. Tekstil. Evet, Tekstil evet. özellikle pahalı ve hani tekstilin pahalı olduğunu mesela Google Analytics'te aramalardan bakabilirsiniz. Arjantinliler en çok tekstil ürünlerini arattırıyorlarmış internet alışverişlerinde. Bu da bir fırsat kapısı bu arada. İş yapmak isteyenler için fırsat Evet. kapısı. Alın abi tekstil yok. Evet. Bizim kaldığımız hostelde mesela battaniyeleri, yorganların şeyleri yok. Çarşafı yok. Evet, Ne deniyor ona? yorganın Kikesi mi nevresimi deniyor? takmıyorlar. Yorgan nevresimi. Çünkü Ha. yok. Yok çünkü yok. Ama satılmıyor. şöyle bir şey de var. Dışarıdan buraya importa da duralım izin vermiyor. Üreticen burada yani. Öyle bir şeye izin veriyor legal olarak. Ona bir araştırdık. Dedik ya tekstil işine mi girsek acaba Arjantin'de? Sonra dediler ki dışarıdan öyle mal getiremiyorsun tırla falan. Yasak. Ama ben Arjantin'de yaşayacağım ve burada da tekstili biliyorum kardeşim. Size üreteceğim derseniz açıyor kapılarını. Evet. Evet, şimdilik Öyle. bu kadar. Bundan sonra ne diyelim? Yolumuza Öyle. devam. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Akşama kadar mağaza aradık ama bulamadık. Florida'da teknolojik aletlerle buluşabiliriz diye düşünüyorum. Evet evet. Ha aynen Florida'yı gezebiliriz. Evet. Yarın falan böyle uygun bir zaman. Aynen. Boş vakitlerimizi hesaplayıp ona göre bir şeyler çekiyoruz sizler için. Aynen. Sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ki bu arada Aynen. kaç tane marketten kovulduğumuzu falan da hesaba katın Katın. yani. Böyle Aynen. kolay değil yani. Ama Öyle bir- bayağı da çektik. 2 tane Yine de market evet. gezdik. Çok- Takı dükkanı Çok gezdik. şükür. Bir tane dükkanın önünü çektik Aha. işte ayakkabılar falan. Fiyatlar Giyim, da aynı zaten. giyim ortalamalar. mağazasına girdik. Evet. Bayağı detaylı güzel bir Detaylı video bir oldu şeyler şu ana kadar. Arkadaşların kanalına Bu kanalı bu kanalı da takip edin. arkadaşların kanalına da beğenmeyi, abone olmayı, Unutmayın destek vermeyi arkadaşlar. unutmayın. Bu çok önemli. Arkadaşlar burada çevirme diyor lan. Hepimizin hayalleri var. Oğlum döner. Oha hadi giriyoruz. Hadi Vallahi girin. giriyoruz. Vallahi Hadi. girin. Bir bakalım. Hadi size bir şavarma fiyat da verelim yani döner. Eyvah. Bakalım. Eyvah beni de kandırdılar. Hadi bakalım. Lan hiç hayır demedin ki kandırın. Cevap aldım. Ama bir dakika hemen dünden razı gibi şey yapmayalım. Yok Araplar bunlar belli. Şöyle neymiş? Ha, tavuk kebap de pojo yani tavuk kebabı diyor 2600 peso. Tavuk kebabı Et- da var. Yani tavuk şiş gibi bir şey bu herhalde. Oğlum Türk'üm bana tuhaf geldi. Yani tavuk şişe benziyor biraz. Belki bonfile de olabilir ızgarada çevirme. 2600 peso. Kebap de karne diyor 2800 peso. Döner dürüm 3900. Şöyle dürüm var 4000 peso. Şunlar şavarma
şeyli peynirli 3900 Yanında peso. patates de var galiba. Şunun kaç olduğunu yazmamışlar galiba. Çok Hummus 1000 peso. Evet aşırı pahalı. Sikretledik tam mı? Yine yiyemeyeceğiz. Gezgin olmak böyle bir şey işte bak. Aslında Bakıyorsun, yiyebiliriz ama. Yiyebiliriz ama 2 kilo et alırız mı? Aynen. Ben size yaparım döner. Hadi gidelim. Hadi ben size döner yapacağım sonra. Merak etmeyin. Yemedik ya lan. Yemedik. Yemek istiyorsan. Yok ya çok Hayır, pahalı bir tane ya. söyleyip üçümüz. Çok pahalı. Bir tane söyleyeyim üçümüze. Söyle. Az önce metroda bir kadının telefonunu yürüttüler de gözümüzün önünde. Harbi Ben de ya. şey oldum bir hani GoPro'ya falan şöyle bir dikkat kesilin diye ama buralar güvenli yerler genel olarak. Aynen. Bakalım. Artık eve dönüp yemeğimizi yapıp kendimiz yiyeceğiz. Kendimiz Evet, Müjo'yu takip edin. Onun Güney Amerika'da harika seyahatini ve sizlere aktarmaya çalıştıklarını kanalındaki zili kanalındaki zili açarak, kanalına abone olarak takip edebilirsiniz. Evet. Gerçekten bu canım kardeşim çok güzel işler yapıyor burada. Kendi emekleriyle, tırnaklarıyla kazıya bir destek olursanız bu seyahatine rahatlıkla devam edebilir diye düşünüyorum. Destekleriniz çok önemli. Bakın döner ekmek yiyemedik az önce. Yani destek Yeriz olun, ama yiyin. şımarıklık olur. Arkadaşların kanalına da abone olun. Onlar da aynen onlar da yesinler, hep beraber yiyelim. Şu beraber. dünya turunu rahat yapalım. Tekrar Ya bu arada gerçekten böyle laf olsun diye söylemiyorum, çok güzel içerikler üretiyorlar. Yani amaçları, her şeyleri çok güzel ve ne istediklerini de biliyorlar gerçekten yani. Ne istediklerini biliyorlar ve ona yönelik de hareket ediyorlar. Teşekkür Kesinlikle ederim. abone olun. Şimdi metroya gidiyoruz. Günaydın. 2 gün önce çekmiştik önceki videoları, market videolarını falan, giyim mağazası videolarını. Hostele yetişmemiz gerektiği için yarım kalmıştı. Bugün devam ediyoruz videoya. Merhabalar, Mali ile günaydın. beraber. Allah dalmışım vallahi böyle. Yolumuzu bulmaya çalışalım derken. Ne haber ya, nasıl gidiyor? Nasılsınız, iyi misiniz? Burası Western Union kanka. Cansu şu anda hostelde edit yapıyor, o yüzden bugün Mali ile devam edeceğiz. Erkek erkeğe çıktık ya. Aynen. Allah Allah. Birazcık da böyle. Bizim videoları izlerseniz zaten nasıl bir şiddete uğradığımı göreceksiniz. Psikolojik bir şiddet var arkadaşlar. Pozitif ayrımcılık yani. Mücahit anlamıyor bunlardan. Eşi olan anlar biri. Şimdi Western Union'un önündeyiz. Ben hemen anlatayım niye istiyorsan buradayız burayı. onu anlatalım. Burası Büyük Western. Şu anda Florida Caddesi'nin tam başındayız. Florida Caddesi de Buenos Aires'in merkezinde. Hemen şurası zaten Avenue de Mayo. Yani Mayıs Caddesi, Mayıs Meydanı. Mayıs Meydanı en yakın Western Union'lardan bir tanesi bu. Bu Western Union'da genel Western Union. Buradaki Western Union'a gelirseniz eğer buradan direkt elinizdeki nakit doları çevirme yapamazsınız. Çünkü buralar sadece online işlemleri kabul ediyor ya da size para gönderilmişse o parayı çekebiliyorsunuz burada. Peki diğer türlü nasıl yapacaksınız? Para bozdurmak istiyorsunuz. Onun içinde Pagafasil ve Western Union yazanlar var. Onlara gidiyorsunuz. Oralarda direkt nakit dolarınızı çevirebiliyorsunuz. Birazdan Florida Caddesi'nde bir kioskoların yanından geçeceğiz. Kioskolarda her zaman sokakta fiyat verirler onlar. Kara borsa dedikleri olay işte. Bak şimdi mesela cambio değil mi? abi var. Hola. Öyle. Cambio diye bağırıyor mesela ama bu bağıranlar biraz daha riskliymiş mesela bazen sahte çıkabiliyor. Evet, Ama sahte para hep çıkabiliyor. aynı duran adama dikkat et yani. O adam mesela ben 50 kez gördüm burada. Sürekli orada. Herhalde yanlış yapmıyordu. Florida Caddesi'nin böyle girişinde gezginler falan burada bir şeyler açabilirsiniz. Bak burada tezgahları getirelim. bakın nazar boncukları falan var. Hola buenas. Nazar boncukları falan. Bak burada 3000'e satıyorlar. 3000 pezoya satıyor o bileklikleri. Aynı bilekliği mesela Tigre'ye giderseniz 500 pezoya alırsınız. Harbiden geçen gün 500 pesoydu. Onu da bizim videoda görürler kanka yani. Aynen. Bal Porsukları kanalına abone olursanız, ki ben başla etiketleyeceğim zaten, orada Tigre'de beraber bir video çektik. Yani böyle fiyatları görseniz aklınız uçar yani. Böyle bir ucuzluk yok. Biz inanamadık hatta. Ya böyle durduk bakıyoruz fiyatlara. Harbiden doğru mu bu falan. Mücahit'le şeyin hesabını yapıyoruz. Oğlum toptan alalım bunları satarız falan. Onun hesabını yapıyoruz. Aldık da bu arada. Orada tütsü falan aldık mesela. Kanka tütsülerden şu anda 20 tane sattım. Ben tütsülerin kârını çıkarttım. İşte. 20 tane tütsü, 150 tane tütsü almıştım. Denemek amaçlı. 20 tane sattım.
Hemen tütsülerin masrafını çıkarttım. Bundan sonra sattığımda kar. Yani böyle hostelde Mali ile Cansu böyle ellerinde yaptıkları malzemeleri bara koyup oradan satıyorlar böyle. Buradaki günlük masrafları oradan çıkıyor. Antarktika'ya gideceğiz. Evet, Para evet. lazım. Para. Aynen. Bakın şöyle göstereyim size şeyleri. Hatta biraz fiyat soralım mı ya? Fiyatları ben söyleyebilirim kanka. Tabii. Genelde fiyatlar çorapların 300'den 500'den de 2000'e kadar gidiyor. Uzun ve kalın çoraplar 2000'e gidiyor. Tamam. Formaların fiyatlarına 8000 diyorlar. 8.000 mi? Hola, buenas. ¿Cuánto cuestan las camisetas? Por ejemplo, argentino. De niño, 4.500. Niño, 4.000 pesos. 4.500. 4.500. Ah, bueno. Pero los grandes. No me quedo. Ah, no te queda. Bueno, muchas gracias. Çocuk formasına 4500 diyor. Aynen. Biz mesela geçen gün Boca'ya gittik. Boca'da o çocuk forması değil, büyük yetişkin forması, Arjantin forması, tabii çakma formayı 4000'e satıyordu orada. Burada Almadım. çocuk formasına 4500 dedi. Şöyle çevreyi gösterelim size. Yani flörde- Ha, bu arada mesela şey yapacaksanız en güvenilir yerlerden birisi bu tarz kioskolar. Kiosko mu deniyor burada bunlara bilmiyorum. Küçük Ne bakkal dendiğini bilmiyorum. büfelere kiosko Bu deniyor. tarz şu arkamda gördüğünüz büfelerde exchange yapıyorlar. Yani üzerinde yazmıyor exchange yaptıkları ama gidip yaklaşıp sorduğunuz zaman işte 1 dolar kaç para falan diye ona göre size fiyat veriyorlar ama şu konuda çok dikkatli olun. Mesela 100 dolar bozdurduğunuz zamanki 1 doların fiyatıyla işte 50 dolar, 10 dolar ya da 1 dolar bozdurduğunuz zamanki fiyat aynı değil. Mesela 1 dolar bozduracağım. Mesela 5 doları 1 vereceğim öyle bozduracağım diyorsunuz mesela. O zaman diyor ki doları 350'den bozarım diyor. Ama mesela tek kağıt para 100 dolar vereceğim diyorsunuz. O zaman 700 pesonun üzerine çıkıyor fiyatı. Ki şunu da unutmayın, bakın bir kişi bu hataya düştüğü için söylüyorum. 100 doların, yani buraya getirdiğiniz doların blue dolar olması lazım. Yani üzerinde mavi banknotun olması lazım. Çizgiler var ya, paranın çizgileri. Evet. Orada mavi şeritlerin olması lazım. Evet. Aynen. Doların dünya çapında 5 çeşidi falan var. İşte uluslararası kullanılan 5 tane dolar var. Gemici doları var, Amerika doları var, şu doları var, Yeni Zelanda doları falan. Bayağı değişiyor. Bazı dolarların üstünde mavi banknot yok. Mavi banknotlar Güney Amerika ülkelerinde her zaman daha ucuz fiyata, daha aşağı fiyata bozuyorlar. Bu yanılgıya düşmeyin, Türkiye'den gelin. Bakın mesela şuralarda para bozdurabiliyorsunuz. Biz geçen gün fiyat almıştık Bak, buradan. şu Hatta ben şurada bozdurdum. Aynen, bu abimiz değil. Geçen gün 100'lük banknot verdim ben, 100 dolar. 1 doları 708 pesodan bozdum. Öyle. Buraya geliyorsun abi, soruyorsun, diyorsun ki abi dolar bozduracağım diyor. Bekle sırada diyor. Tamam mı? Böyle sanki işte birazcık böyle açık yapmak istemiyorlar ama sen başkentin en meşhur caddesinde iş yapıyorsun yani. Şimdi ayak yapmadan bize. Aynen. Sonra sıradan seni çağırıyor. Gel diyor kardeşim, geç içeri diyor. İçeri geçiyorsun, orada zaten direkt para sayma makinesi var. Ne kadar bozduracaksın? Şu kadar bozduracağım. Çat bozduruyorsun, alıyorsun paranı, gidiyorsun kardeşim. Evet. Burada sürekli böyle cambio diye bağıran insanlar var ama adım başı yani. Görmeniz lazım. Tabii biz öyle cambio diye bağıranlara güvenemiyoruz. Şimdi sahte para verir falan diye. En güvenilir buralar. Buralara kur soruyoruz. Hangisi en uygun fiyat verirse oradan bozduruyoruz biz. Ben özellikle paga fasilleri de sormaya çalışıyorum. Yani ikisine birden soruyorum. Çünkü paga fasillerin daha fazla verme ihtimali de var. Özellikle böyle öğlen 2'den sonra falan giderseniz, öğlen 2'den sonra giderseniz paga fasillerde daha fazla, daha yüksekten bozabiliyorlar. Bu da ayrı bir trik. Ayrı Evet. bitiyor. Videonun başında söylemiştik, şu anda Florida Caddesi'ndeyiz. Buranın böyle en merkezi, en işlek caddelerinden birisi. Bizim İstiklal Caddesi gibi aynen. Bir tane AVM'ye gidiyoruz. O AVM'de şimdi teknoloji fiyatlarına bakacağız. Geçen gün market ve giyim fiyatlarına bakmıştık. Bugün de teknoloji fiyatlarına bakıp bu videoyu tamamlayacağız. Florida Caddesi'nde de bu arada alışveriş yapmak için çok fazla yer var yani. Hani fiyatlara Evet, falan evet. da bakarız. Bizim geçen Mücahit'le gittiğimiz AVM'den daha uygun fiyatlar var burada Florida Caddesi'nde. Ama bu çok ucuz demek anlamına da gelmiyor.
Yani. Arjantin'de giyim pahalı olduğunu söylemiştik. İnsanların genelde böyle ara sokaklardan ya da feriyalardan, pazarlardan alışveriş yaptığını da belirtmeliyiz. Bir feriye videosu da çekeceğiz zaten. Çekeceğiz. Gideceğiz. Burada Güney Amerika'nın en büyük pazarlarından birisi var. San Telmo pazarı. Feriye diye geçiyor burada. O feriyeye gideceğiz. Orada da video çekeceğiz. Hem fiyatları göstereceğiz hem de pazarı göstereceğiz. Buradaki pazarlar da ilginç, değişik yani. Ben hatırlarsanız Montevideo'da da bir tane Tristan Narvaja pazarını çekmiştim. Burada da benzer bir video çekeceğiz. Ama orada ben pek fiyatlar üzerinden anlatmamıştım. Genelde pazarı gezmiştik böyle. Burada da hem fiyatları anlatacağız hem de böyle çok ilginç şeyler oluyor. Böyle antika, böyle çok eski ürünler oluyor, çalıntı şeyler oluyor. Onları falan hepsini, pardon. Onların falan hepsini göstereceğiz. Ya bak kanka şey diyordun. Bu arada şeyde tamam. Gidelim mi kanka? Tamam. Bu arada Arjantin'de prizler farklı. Böyle değişik bir priz var. Bizim şeyler uymuyor genelde. Nasıl diyeyim? Bizim fişler uymuyor genelde buradaki prizlere. O yüzden böyle sokaklarda, marketlerde, her yerde dönüştürücüler, adaptörler satılıyor. Ya iki türlü priz çeşidi var burada. Bir C tipi, iki de I tipi denilen priz çeşitleri var. Yani birisinin ucunda hani bizim o yuvarlak silindiri olan var ya, evet. Onlardan yok. Direkt böyle çatallı olan priz çeşidi var. Kimi yerlerde böyle ikisini bir arada bulursunuz. Kimi yerlerde biri olur, diğeri olmaz falan. O yüzden her zaman hazırlıklı gelmekte fayda var. Plus burada her yerde de satılıyor abi. Her yerden de alabilirsiniz. Her yerde satılıyor sokakta. Öyle. Şimdi biz şeye doğru ilerleyelim. AVM'ye doğru ilerleyelim. AVM'de devam edelim. Şöyle size etrafı göstermeye devam edeyim. Bu sokağın enerjisini çok seviyorum ya. Genel olarak böyle sokakları çok seviyorum ben ya. Şöyle canlı olduğu zaman. Hava da güzel bugün. Çok güzel valla. Yırtınıyorlar bak, yırtınıyorlar. Kamyodolar. Şimdi yol üstünde böyle burger yapan bir yere denk geldik. Oradaki fiyatları göstereyim size. Şurada Cuarto Simple dedikleri bir menü var. Böyle kolası patates de var yanında. 1550 peso yani 2 dolar hemen hemen. 2050 pesoya bir tane menü var. Doble dedikleri double menü. Yine içeceği patatesi var 2050 peso. Bu da kaç para yapıyor? 3 dolara yakın bir şey yapıyor hemen hemen. Şurada da Klasika diye bir menü var. 1540 peso yine. O da yine 2 dolar falan ediyor. Dünyanın en güzel ve en ucuz eti burada. Valla yani neredeyse menemenle kavurma bazen aynı fiyata gelebiliyor. Menemen daha pahalı. Menemen yiyorsan zenginsin oğlum. Aynen. Öyle şey mi var? Güney Amerika'da menemen yiyorsan zenginsin yani. Geldik AVM'ye. Şöyle tavanına baksanıza. Müthiş. Efendim? Fişkiye var ortada. Aynen. Melih Gökçek'in fişkiyeleri. Kim kırdı? Kim kırdı? Ben beklemiyordum böyle bir AVM yani bu arada. Aynen ben de beklemiyordum. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani ortam çok güzel. Yani ortam güzel, hep de lüks markalar var. Bak Evet, Swatch'un evet. mağazası var. Bak Chanel var orada. Prada var mesela. Oo bayağı iyi yani. Bayağı iyi. Zengin. Biz buradan Aynen. bir şey alabilecek miyiz Müco? Sen öyle bir şey düşünüyor musun? Zaten düşünmüyoruz. Bakıp fiyatlara bakıp çıkacağız. Hobi olarak geldik. Aynen hobi olarak. Video çekmek için. Bir dolaşalım şu elektrikçileri arayalım. Bir dolaşalım. Aynen, Şurada bir şey var ama Samsung'un orada bir küçük bir şey var. Ama mağaza lazım bize. Şöyle biraz daha çeşit lazım. Şu tarafa doğru gidelim kanka. Evet gidelim. Bu AVM'de teknoloji mağazası yokmuş böyle bizim umduğumuz gibi. O yüzden şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Üst kata çıkmıştık ama Yani aşağı inemiyoruz. Aşağıya. atacağım kendimi şuradan aşağı, en azından belki AVM'lerde duyarlılık oluşur Ya bundan bu sonra. AVM'lerin kardeşim ben dolaşmak istemiyorum ya. İşimi halledip çıkmak istiyorum ya. Kapitalizm bizi yoruyor yemin ediyorum. Vallahi ya. Bu yüzden AVM'ye gelmeyi seviyorum. Çıkması var, inmesi yok. Yani bir salın bizi kardeşim ya. Abi gidelim ya. Şuraya bak 2 saattir dönüp dolaşıyoruz Mücahit'le beraber içeride. Nereden ineceğiz diye. Bu arada buraya ayak silme şeyinden yapmamışlar, gözümüzden kaçmadı yani. Kesinlikle yani. Burada Onu da yakaladık. diye sürtüyorsun. Videonun başlaşıyorsa ayak sürtme şeyinden yok mu? Bu ne biçim AVM? İçim AVM. Böyle bir mağazaya geldik. Apple mağazası galiba burası. Aynen Apple mağazası. Buraya bakayım.
14 Pro. 256 GB'lığı 1.858.000. 256 GB 14 Pro 1.858.000. 128 GB'lığı 1.692.000. 512 GB'lığı 2.505.000. Çok pahalı. Çok pahalı. pahalı. İnanılmaz pahalı. Çok pahalı. Mac Pro. Mac Pro 13 neymiş? Aynen Mac Pro 13 256 GB'lık 1.468.000. 1.468.000. Yine çok pahalı. Evet. Bayağı çok pahalı. MacBook Pro 14 12 inçlik var mesela bak 12 inçliği 2.481.000. 2.488.000. Kaç? 481.000. Çok pahalı. Pahalı. Şimdi ben hemen bu olayı anlatayım. Arjantin'de Apple'ın fiyatlarını bilmiyordum. Ama bildiğim çok güzel var. Birçoğunuzun da kulak kabarttığı bir şey var bir yerlerden gördüğü. Bu Paraguay'da duty free olayını biliyorsunuzdur. Vergisiz ürün alma. Biz oraya mesela Cansu ile beraber gittik. Oradan vergisiz bayağı fazla şey aldık. Ve orada Mac 13'lerin fiyatı 13.6 inçlik 512 GB'lık Mac'in fiyatı sadece $1000. Hatta $930 falandı. Bakın aradaki farkı görüyor musun? Burada $2000 önüne 2 katı fark var. Yani ikinci Aynen. el bile alamazsın belki burada o fiyatı. Alamazsın. Kesinlikle. Ki bu bizim için bu arada $2000, Arjantinli için $4000 yapıyor arkadaşlar. Yani Arjantinli birinde MacBook görürsek demek ki yapışıyoruz biz onlara. Aynen. Yani senin... Ya şimdi Güney Amerika'da insanlar genelde böyle teknolojik bir ürün alacakları zaman sıfır. Bunu çok yapıyorlar. Paraguay'a gidiyorlar, o vergisiz bölgeye gidiyorlar. Oradan o ürünü alıp ülkelerine geri dönüyorlar. Hem yolda harcadıkları para, oradaki konaklama, yeme içme hepsi bedavaya geliyor. Hatta belki ceplerine para bile kalıyor. Yani böyle çevre ülkelerden, Arjantin'den, Uruguay'dan, Brezilya'dan Paraguay'a sırf böyle teknolojik bir ürün almaya giden çok insan var. Millet ticaretini yapıyor. Evet, bazıları da alıp ülkelerinde satıyor. Onu yapan da var. Yapıyor. Biz de düşündük Türkiye'ye giderken dönersek falan alalım bir şeyler götürelim telefon diye de sağ olsun devletimiz 20.000'e çaktı bize. Aynen. Ondan sonra bir anlamı kalmadı. Ama şunu da fiyatını vereyim. En son 14 Pro aldık. iPhone 14 Pro aldık. 256 GB'lık Paraguay'dan. Onun fiyatı da $1200. O kadar abi. Bunu da böyle vermiş olduk. Aynen. Türkiye'deki fiyatı herhalde Türkiye'deki Apple fiyatlarıyla Arjantin'deki Apple fiyatları aynı. Hatta bir Arjantinli için buradaki fiyatın daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çünkü onlar resmi kurdan hayatlarını sürdürdükleri için biz gayri resmi kura göre, kara borsa kuruna göre hesaplıyoruz her şeyi. Aynen Bizim öyle. için her şey yarı fiyat bir Arjantinli'ye göre. Böyle. Başka... Buradan şimdi bir elektronik mağazasına gideceğiz. O elektronik mağazasında beyaz eşya falan da mı falan gösterelim? gördüm. Şimdi Tamam. buraya taşınmak isteyen çok fazla insan var. Bu insanların Aynen. öncelikli olarak burada ev düzmek için bu fiyatları görmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet. Oradaki mağazaya gidelim. Orada da ev tipi eşyalar, elektronik cihazlara vesairelere, beyaz eşyalara bakalım. Sonrasında da yolculuğumuzu şekillendiririz. Hadi bakalım. Evet. Görüşürüz orada. Görüşürüz. Şimdi bir tane böyle hem beyaz eşya hem de teknoloji mağazasına geldik. Şöyle Acer bir tane notebook var. 8 GB RAM var. AMD 1.9 kilogrammış. AMD işlemci. 1000 GB diyor. Yani 1 TB mi yani? Hard disk. 524.000 peso. 525.000 diyelim biz ona. Asus'un var bir tane 1.60 kilogram ağırlığında. SSD hard diski var 256 GB. AMD işlemcili. RAM'i falan yazmıyor. 390.000 peso. Şöyle küçük bir buzdolabı var. 269.000 peso. Şöyle. Şöyle bir buzdolabı var. 435.000 peso. Biraz daha büyük bu. Şu 498.000 peso. Bu 520.000 peso. 420 litre kapasitesi var. A sınıfı, A plus mesela. Aynen. Drink markayı da bilmiyoruz. 500 oldu. Burada da A sınıfı bir tane buzdolabı daha var. Kaç? 397 litre kapasitesi varmış. 395.000 peso. 1.240.000 peso. 564 litre çift kapılı buzdolabı.
Bulaşık makinelerinin fiyatları Bulaşık da makineleri 466.000 var şöyle bir tane. 363.000 lira var şöyle. Şöyle A artı sınıfıymış. Şu 465.000 olan, 466.000 olan da A artı sınıfı. çamaşır makinelerini çok seviyorum ben. Bu da 406.000 peso bu da. Fırınların ocaklı fırınlar set üstü 204.000 peso. 200.000 peso. İyi, fırınlar birazcık daha uygun diyebiliriz. 229.000 peso. Böyle. Gracias chicas. Böyle. Beyaz eşya fiyatlarını da böylece vermiş olduk. Böyle ben size yine bir tane daha tüyo paylaşayım. Elektronik eşyaların mağazası falan çok fazla yok. AVM vesaire biz de bulamadık. Niye? Bunu mesela burada yaşayan bir arkadaşımla da konuştum, onu da sordum. İnsanlar Mercado Libre adı verilen Güney Amerika'nın böyle meşhur bir tane sitesi var, alışveriş sitesi. Bizim Trendyol gibi bir yer orası. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını hep bu internet üzerinden buradan alıyorlar. Orada fiyatlar gayet uygun oluyor. Tam olarak bizim Trendyol mantığıyla çalışıyor. Evet. Mücahit linkini de bırakır. Mercado Libre hatta Brezilya'da var, Güney Amerika'nın her ülkesinde var. evet evet. Her ülkesinde var. Evet. Oradan alışveriş yapmak, fiyatları oradan bakmak çok daha iyi olur. Hani siz de bu ülkeye gelecekseniz zaten sizinle böyle bu şekilde paylaştığım siteleri öncelikli olarak inceleyin abi. Videoyu izliyorsun ama bu siteye de gir, kendi ihtiyaçlarına bak. Oradan pazar araştırması da yapabilirsin. Aynen. Facebook'ta Marketplace'ten de insanlar çok alıyor ama orada ikinci el eşyalar çok Tabii, dönüyor genelde. Facebook zaten her yerde işliyor bu arada. Ben arabamı, karavanımı yani Facebook üzerinden aldım, Facebook'tan sattım. Evet evet. Güney Amerika'da kullandım, Avrupa'da Facebook'u kullandım, Balkanlarda Facebook'u kullandım. Hemen hemen her yerde Facebook'u kullandım. Öyle. Sanki motorlara dikkat et de. Aksiyon yaşamıyoruz daha. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Bu arada Mali ile Cansu'nun kanalına da abone olursanız ben başta etiketleyeceğim. Bal porsukları yolda diye Antarktika'ya YouTube kanalları doğru. var. Antarktika'ya gidecekler. Abone olarak, videolarını izleyip beğenerek, yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.